Dikkat! Bu videoda farkında olmadığımız ancak kaybetmemize neden olan zihinsel bir hatadan bahsedilecek. Video sonunda bu zayıflığımıza karşı hangi tedbirleri almamız gerektiğini göreceksiniz. Sıradan ve manipüle edilen çoğunluğun arasından sıyrılmak isterseniz devam edelim. Hangi turuncu daire sizce daha büyük? Her iki turuncu daire de aslında aynı büyüklükte. İnanmadıysanız her iki turuncu dairenin üstüne gelecek şekilde baş parmaklarınızı koyup farkın olmadığını görebilirsiniz. Nasıl oluyor da sağdaki turuncu daireyi daha büyük olarak algılıyoruz? Aynı büyüklükteki dairelerden biri kendisinden daha büyük dairelerin içine yerleştirildiğinde küçülüyor. Daha küçük dairelerin içine konulduğunda ise büyüyor. Daha doğrusu bize öyle geliyor. Burada aslında insan beyninin bir tür yanılsaması ortaya çıkmakta. Çevremizdeki şeyleri hep diğerleriyle ilişki içinde değerlendiririz. Daima bir şeyleri başka şeylerle karşılaştırırız. Başka birine değil de neden ona aşık oldunuz? Diğer insanların hakkınızda ne düşündüğünü neden bu kadar önemsiyorsunuz? Konu para hakkında önemli kararlar vermeye geldiğinde insanlar neden akıl dışı davranır? Tüm bu sorulara ve insan davranışlarının çoğunlukla rasyonel olmayan kararlarına ilişkin bir cevap arayışı. Akıl dışı ama öngörülebilir. Kitabın yazarı Dan Ariely'nin geceleri savaş alanlarını aydınlatmak için kullanılan büyük bir işaret fişeğinin patlaması sonucu vücudunun %70'i 3. derece yanıklarla kaplandı. 3 yıl boyunca hastanede sargılar içinde kaldı. İşte tüm bu süreçte insan aktivitelerini sanki bir yabancıymış gibi dışarıdan gözlemlemeye başladı. İşte bu kitap da tam da bu süreçte ortaya çıkıyor. Hayatın olağan akışı içerisinde kimi durumlarda akıl dışı hareket ediyoruz ama farkında değiliz. Bunların farkında olmak sanki Neo'nun kırmızı hapı yutması gibi. Oysa farkında olduğumuz zaman işler değişiyor. Tuzaklar bir bir beliriyor. Sonrasında akılcı tercihler ortaya çıkıyor. Daha fazla kazanmak ve daha az kaybetmek için biraz derinlere inelim. Ekonomist dergisinin bir zamanlar verilen dergi aboneliği ilanına bakalım. 1. Online abonelik $59. 2. Dergi aboneliği $125. 3. Dergi ve online abonelik $125. İlk teklif $59 karşılığında internet aboneliği. Mantıklı gibi. İkinci seçenek $125 fiziki dergi aboneliği. Birazcık pahalı görünüyor. Üçüncü seçenek ise dergi ve internet aboneliği. Sizce bu ilanlarda tuhaf bir durum yok mu? Hem online hem de fiziki dergi aboneliği aynı fiyattan sunulurken kim sadece fiziki dergi aboneliğini satın almak ister ki? Sizce koskoca Ekonomist dergisinin bariz bir şekilde dizgi hatası yapma ihtimali söz konusu mu? Bence değil. Bilinçli olarak bir tür manipülasyon yapmaya çalıştıkları ortada. Peki ama nasıl? Bu durumda bize bir şeyin ne kadar ettiğini söyleyen içsel bir değer yok. Yaptığımız şey bir şeyin başka bir şey karşısında sahip olduğu izafi avantaja odaklanmak. Buna dayanarak da bir değer tahmininde bulunuyoruz. Ekonomist örneğinde $59'lık internet aboneliğinin ikinci seçenekteki $125'lık yalnızca dergi seçeneğinden daha iyi bir alışveriş olduğunu fark edemeyebiliriz. Oysa 3. sıradaki $125'lık dergi ve internet seçeneğinin ikinci sıradaki dergi seçeneğinden daha iyi olduğunu fark etmek çok daha açık ve kolay. Aslında mantıken bakıldığında karma pakette internet aboneliğinin bedava olduğu sonucuna varırsınız. İçinizden bu tam beleş, kaçırma aslanım deme ihtimaliniz yüksek. Öyleyse burada ne oluyor? İnsanların çoğu bir şeyi bağlam içinde görmediği sürece ne istediğini bilmez. Ekonomist örneğinde yalnızca internet ile yalnızca dergi seçenekleri arasında karar vermek biraz düşünme gerektirir. Düşünmek zordur. Bazen de sıkıcı. Ekonomistin pazarlamacıları bize üzerinde çok düşünülmesi gerekmeyen bir seçenek sunuyorlardı. Dergi ve internet seçeneği. Yalnızca dergi seçeneğine kıyasla kesinlikle daha iyi görünüyor. Bu seçenekler seçim yapmaları için Amerika'da MIT işletme öğrencilerine verildiğinde birinci seçeneği 16 öğrenci, üçüncü seçeneği 84 öğrenci tercih etti. İkinci seçeneği ise kimse seçmedi. Tuzak olan ikinci seçenek kararlarını etkilemiş miydi? Bunun için tekrar bir seçim yapmaları istendi ve ikinci seçenek kaldırıldı. Bu sefer
birinciyi yani yalnızca internet seçeneğini 68 öğrenci tercih etti. $125 karma aboneliği ise sadece 32 öğrenci tercih etti. Yani tuzak olan seçenek seçimlerini etkilemişti. Bu deneyin katılımcılarının MIT öğrencileri olduğunu unutmayın. Bir yönüyle seçkin bir kitleyi manipüle edebiliyoruz. Sıradan insanlara neler yapılabilir bunu hayal gücünüze bırakıyorum. Özetle bir şeylerin değerini başka şeylerle karşılaştırıyoruz. Peki bu yanılsamadan kurtulmak için ne yapmalı? İzafi mutluluğumuzu artıracak olan daha küçük halkalara geçiş yapmalıyız. Yeni bir ev almayı düşünüyorsak hedefleri aşan evleri es geçmeliyiz. Yeni bir araba almayı düşünüyorsak gücümüzün yettiği modellere odaklanmalıyız. Esasında bu videoyu izlemek ya da bahse konu kitabı okumak bile tek başına farkındalığınızı artıracağından odak noktanız genişleyecektir. Bu bir fayda. Gelin bunu bir örnekle detaylandıralım ve tuzakları yerle bir edelim. Diyelim ki bugün yapmanız gereken 2 göreviniz var. Birincisi yeni bir kalem almak. İkincisi de iş için bir takım elbise almak. Kırtasiyede 20 TL'ye güzel bir kalem buluyorsunuz. Onu almak üzereyken 15 dakikalık mesafede bulunan başka bir kırtasiyecide aynı kalemin 10 TL'ye satıldığını hatırlıyorsunuz. Ne yaparsınız? 10 TL kar etmek için 15 dakikalık yolu gitmeyi göze alır mısınız? Bu ikilemle karşılaşan insanların çoğu 10 TL'sini kurtarmak için bu yolu kat edeceklerini söylüyor. Tabii asıl deney dolar bazlı. Ben biraz yerlileştirdim. Enflasyon böyle devam ederse deney sonuçları bu video özelinde mantıksız görülebilir. Siz dolar bazlı da düşünebilirsiniz. Neyse devam edelim. Şimdi sıra ikinci görevinizde. Takım elbise bakmak. 4550 TL'ye gösterişli bir takım bulunuyor ve onu almaya karar veriyorsunuz. Ama o sırada başka bir müşteri kulağınıza aynı takımın 15 dakikalık mesafede bulunan başka bir mağazada sadece 4540 TL olduğunu fısıldıyor. Bu ikinci 15 dakikalık yolculuğu yapar mısınız? Bu durumda çoğu insan yapmayacağını söylüyor. Peki burada olan ne? 15 dakikanız 10 TL ediyor mu yoksa etmiyor mu? Gerçekte 10 lira 10 liradır. Nasıl hesapladığınızın önemi yok. Bu örneklerde kendinize sormanız gereken tek soru, şehrin bir tarafından diğer tarafına yapacağınız bu yolculuğun ve tutacağı ekstra 15 dakikanın kurtaracağınız ekstra 10 liraya değip değmediğidir. Bu 10 lirayı 20 liradan mı yoksa 10.000 liradan mı tasarruf ettiğinizin bir önemi yok aslında. İzafiyet sorunu budur. Kararlarımıza göreceli bir şekilde bakar. Onları çevredeki uygun alternatiflerle kıyaslarız. Ucuz kalemin göreceli avantajını pahalı kaleminkiyle karşılaştırırız ve bu kıyas bize 10 lira kar etmek için ekstra zaman harcamamız gerektiğini gösterir. Öte yandan takım elbisenin yanında 10 liranın göreceli avantajı çok küçük. İzafi yani göreceli düşünmek ve kararlar vermek doğal düşünme tarzımız. Her şeyi göreceli düşünmek esasında dipsiz bir kuyu. Bir araba alırsınız ancak komşunuzun arabası sizinkinden daha iyi ise kendi aldığınız yeni araba size pek de çekici görünmez. Komşunuzun arabasından alsanız bu sefer de iş yerindeki arkadaşınızın arabası daha iyi olduğundan o da çekiciliğini yitirir. Elbette bahsedilen şükür edebiyatı yapmak değil. Fakat sanki bazen elindekilerin kıymetini bilmek ve kıyaslamalardan vazgeçmek mantıksal hatalara düşmeyi engelliyor ve insana huzur veriyor. Dipsiz kuyudan çıkmak için tek çare izafiyet döngüsünü kırmaktır. Kitapta bahsedilen önemli diğer konu arz ve talep yanılgısı. Birinin bir şeyi çok istemesini sağlamak için tek yapılması gereken o şeyin elde edilmesini zorlaştırmaktır. Siyah incilerin hikayesine bakalım. 1973 yılında Jean-Claude Brouillet yatıyla kıyıya yanaştı. Yanaştığı ada istiridyelerle doluydu ve bu istiridyelerin siyah dudaklarından dikkate değer bir şey çıkıyordu. Siyah inciler. O zamanlar Tahiti'ye özgü bu siyah incilerin piyasası yoktu ve talep azdı. Bu siyah incileri ne yaparsa yapsın satamıyordu. En sonunda arkadaşı Asel ile birlikte aklına bir fikir geldi. Bu siyah incilere yüksek fiyatlı etiketler iliştirerek lüks bir mağazanın vitrinine koymayı başardılar. Ve dergilerin en gösterişlisinde yayınlanmak üzere tam sayfa bir reklam verdiler. Reklamda etrafa serpilmiş elmaslar
yakutlar ve zümrütler arasında bir dizi Tahiti siyah incisi parlıyordu. Kısa bir süre sonra bu siyah inciler şehrin en zengin divalarının kavisli boyunlarında boy göstermeye başladı. Asel değeri belirsiz bir şeyi almış ve onu şaşılacak derecede seçkin hale getirmişti. Başta söylediğimiz şeyi, yani bir şeyin elde edilmesini zorlaştırmıştı. Dan Ariely burada bir tür çıpa etkisinin de olduğunu ifade ediyor. Siyah inciler hikayesinde dünyanın en güzel mücevherleri çıpa olarak alındı ve sonra fiyatlar sürekli çıktı. Aynı şekilde belli bir fiyatı yeni bir ürün alacağımız zaman o fiyatı referans kabul eder ya da çıpa olarak alırız. Şunu düşünün, sizden TC kimlik numaranızın son 2 hanesini istesem ve sonrasında örneğin bir kalem için bu rakamı ödeyip ödemeyeceğinizi sorsam, bu rakamın sadece hatırlatılması bu kaleme ne kadar para vermek isteyeceğinizi etkiler mi? Kulağa saçma gelebilir. Fakat yapılan deneylerde sosyal güvenlik numarasının son 2 hanesini bir kağıda yazanların ve sonrasında bir ürün için bu bedeli ödeyip ödemeyecekleri sorulan deneklerin sonuçları uzmanlar tarafından incelenir. Sosyal güvenlik numaraları yüksek rakamla biten öğrenciler, yani 80'den 99'a kadar en yüksek teklifleri verirken, düşük rakamla bitenler, yani 1 ile 20 arasında olanlar en düşük teklifleri sunmuşlardır. Üstelik deneklerin çoğu da sosyal güvenlik numaralarının son 2 rakamını yazmalarının nihai fiyat tekliflerini etkilemediğini belirtmiştir. Ancak sonuçlara bakıldığında açık bir şekilde manipüle edildikleri ortada. Sonuç olarak bu manipülasyon teknikleri iyi ya da kötü yönde kullanılabilir. Hem başta bahsedilen görecelik yanılgısından kurtulmak hem de çıpa dediğimiz etkiden kurtulmak için yapmanız gereken öncelikli şey bunların farkında olmak. Mutluluğa ve zenginliğe açılan ilk kapı farkında bir hayattır.